Herkese iyi akşamlar. 24 Nisan 2024 gece kaydına başlıyorum. Amerikan endeksleri kapandıktan sonra durumumuzu ufaktan bir değerlendirmek istedim. Öncelikli olarak Dow Jones Endeksi günü binde 11 ekside kapattı. Yaklaşık olarak bu seviyelerden açılmıştı. Günü yatay olarak bitirdi. S&P bir tık daha pozisyonda iyiydi fakat o da binde 2'de kapattı. Nötr geçti o da. Nasdaq en pozitif olanımız oydu. Fakat gün içerisinde seansta aşağıya doğru bir satış dalgası sonradan toparlandı ve tekrardan o da nötr diyebileceğimiz şekilde binde 32 artıda kapattı. Biz güzel bir satış yedik. Bu satış yediğimizin sebebini öncelikli olarak biraz incelemek, irdelemek lazım. E, Tether dominansında bir ayı kamasından bahsetmiştim ve genelde bu ayı kaması yukarıya doğru kırılır dedik. Kırdı, retestini yaptı ki retestini yaptığı esnada canlı yayındaydık. Sonrasında yukarıya doğru gözünü kaldırdı ve bu esnada biz de güzel bir satış yedik. Bitcoin aşağıya doğru bir sarkma hareketinde bulundu. Tether'in ilk olarak tepki yiyeceği, duraksayacağı yer nereler dersek 4.84'ler civarında haftalık bir direnci var. Umarım oradan tekrardan direncinden ret yiyip aşağıya doğru döner. Biz de yönümüzü biraz daha oturtmuş oluruz. Bu satış dalgasından kaynaklı olarak Total 2 ve Total 3'te eksi 3'lere yakın bir ne diyelim bakiye var. Bitcoin'de 3.37'deyiz eksi olarak. Öncelikli olarak şu anda artık Bitcoin'in nereden dönebileceğini kestirmemiz gerekiyor. Dakikalık grafikte baktığımızda aşağı doğru sarkan bir yapı ve buradaki ufak tefek tepeleri şöyle yaparsak muhtemelen şöyle bir düşen eğrisi göreceğiz. Evet, net olarak gördük. Hatta bu eğriyi kırdım, yukarı geldim, retest ettim, dönebilir miyim diye bakacak ama piyasalar kapandı, hacim zayıf olur. Bunu birazcık sağlam değerlendirmemiz gerekecek. Çünkü sağlam satışlarda güzel hacimli dakikalık mumlar gördük. Bunu lütfen göz önüne alarak davranın. Dışarıda olduğum için laptop kapalıydı. Kümülatif volüm delta'da ne kadar eksiye gittiğimizi bilemiyorum ama hacim mumlarına lütfen dikkatinizi çekmek istiyorum. Yukarı giderken bir tık pozisyonumuzu ona göre ayarlamamız lazım. 15 dakikalıkta baktığımızda bu düşenin dışında değerlendirmemiz gereken ne var? Yukarıya doğru Tether'dekinin tam tersi bir yapımız var demiştik. Bu yapıyı şimdilik aşağıya doğru kırdık. Artık şunun bir hükmü kalmadı diyeceğim. Ve önceki tepelerimizin altına sarkıp bir dip oluşturduk yaklaşık olarak. Dönüş yeri neresi? 4 saatlik grafimizde alttan geçen üçgenimizin bantına kadar neredeyse bir sarkma oldu gördüğünüz gibi. Buradaki ilk tepkiyi aldığımız yer burası diyebiliriz. Yani biliyorsunuz nokta olarak çalışmıyorlar ama şekil itibariyle oraya kadar bir sarkma işlemimiz oldu. Beklentilerimiz dahilinde zaten aşağı doğru gidebilecek noktalar, şuradaki likiditeyi alması vesairesinden bunları hep konuşmuştuk. Öbür taraftan 12 saatlik spotta baktığımızda ise Bitcoin ilk dalgada şurada yayındayken, canlı yayındayken alttan çizdiğimiz bir destek yeri vardı biliyorsunuz. Oraya kadar geldi ve dönmüştü ki ikinci dalgasında bir tık altına indi. Buranın kuvvetli olduğunu söylemiştik. Yine aynı şekilde daralan üçgenimizin trendinden destek aldı diyeceğim. Gördüğünüz gibi şu anda burayı koruyoruz. Gece 3'te durum ne olacak onu inceleyeceğiz. Fakat şuradaki yapıyı da bu sefer artık ne yaptık? Koruyamadık, kırdık. O yüzden bunu da buradan kaldırıyorum. Hedeflerimiz doğrultusunda, beklentilerimiz doğrultusunda yukarı aşağı birçok şey konuşuyoruz. Maalesef beni hani göz göre göre diyeceğimiz lades olmadık ama Tether dominasındaki ayıkaması
çok güzel bir şekilde çalıştı. Umarım buradan dirençten ret yiyip aşağıya doğru dönmesini bekleyeceğiz. Başka şu anda söylenecek bir şeyimiz yok. Heatmap'te likidasyon haritamızda ise aylık bazda bakmaya pek de gerek yok. 12 saatlik bazda baktığımızda aşağıya doğru gördüğünüz gibi likidasyonları kırdı. Maalesef yine buraları almadı. Gözü aşağıda kalacak ki daha aşağılarda biliyorsunuz 59'un likidasyonları var. O bize birazcık sıkıntı olacak. Balina durumunda ise burası 40.02'lere kadar inmişti. 84'ün altını ama görmedik. Biraz önce güncellediğimde 40.11'e kadar bir alım gerçekleşti. Yani bu alımlar nerede gerçekleştiler? Hani grafiği birazcık geçten güncelliyorlar biliyorsunuz. Bir iki saat arkadan geliyor. Ama bir iki saat bile desek 4 saatlik grafiği saatliğe aldığımızda yaklaşık olarak şu seviyelere geldiği anda balinalar büyük bir ihtimal alım işlemlerini gerçekleştirdiler. Nereye kadar gerçekleştirecekler? Daha aşağıya sarkacak, almaya devam mı edecekler? Yoksa buralar tatminkar deyip dönüşümü sağlayacaklar? Ya da işte dediğimiz gibi aşağı doğru sarkma esnasında şuradaki 59'daki likiditeyi alırken onlar da kademeli olarak mal mı topluyorlar? Bunların sorularını ilerleyen anlarda bulacağız diye düşünüyorum. Öncelikli olarak ilk hedefimiz Bitcoin nereden dönebilir? Şu anda 4 saatlik daralan üçgenimizi testini yapıyoruz gibi. Hani yukarı doğru gider mi diye düşünüyorduk ki maalesef aşağı doğru bir ne diyelim iniş yaptık. Dönüşünü takip edeceğiz. Onun dışında söyleyebileceğimiz ne var? Dominans, Bitcoin dominansı işin aslı gayet güzel bence. Ee, Bir tık şu anda yukarıya doğru kafayı kaldırdı ama buradaki altı da biliyorsunuz alt yükseleni de kırdık. Kanal içerisinde düşmeye devam ediyoruz. Hedefimiz aşağısı. Bitcoin eğer ki yani Bitcoin'in düşüşüyle orantılı olarak ki bazı altcoin'ler Bitcoin kadar bile düşmedi. Altlar pozitifler. Yani bu bizim bakış açımıza göre bir tık iyi. Yani Bitcoin böyle likiditeyi alacaksa alsın. Bitcoin'de 3.50 eksiği görürken Ethereum ve altlar 2.73 üzerindeler. Totalde ise Bitcoin'de %3.09 çıkış varken Total 2'de 2.50, Total 3'te 2.35. Yani Total 2 ve Total 3 güzel tutunuyorlar. Bunu bir tık pozitif olarak değerlendirmemiz lazım. Başka da söyleyebileceğimiz bir şeyimiz var mı? Atladığım bir yer var mı? Bir değerlendirelim. Amerikan piyasalarını söyledik. Totallerimizden bahsettik. DXY canlı yayındayken olduğu seviyelerde 12, 14, 15, 16'lardaydı. Çok da değişiklik yok. Bir ara aşağı doğru sarkmış ve tekrardan aynı yerlere gelmiş duruyor. O da görüyorsunuz bir bant yapmışız burada haftalıkta. Arasında mekik dokuyor. Burada öncelikle takip etmemiz gereken şu anda bence en önemli nokta şuradaki ayıklamasından sonra kırılışın nereden döneceği, Tether'e nereden tekrardan kafasını aşağıya sallayıp da Bitcoin'e paranın gireceğini yönümüzü belli etmesi açısından önemli olacağını düşünüyorum. Bitcoin an itibariyle 64'ün üstünde tutunmaya çalışıyor. Söylediğimiz gibi alttan destek yerlerine kadar iğnelerini attı. Önümüzde ilk gördüğümüz desteklerimiz şu anda 1, 2, 3, 4 tane dip yaptığı, 12 saatlik kapanış mumu yaptığı, umarım gece 3'te buradan daha aşağıya sarkmayız. Bölgeden desteğini aldı. Ya da daralan üçgenimizin biliyorsunuz 1, 2, 3 tane dip seviyesi var burada. Bunları artık test edecek. Ya da daha da aşağı sarkacak olursak şuradaki 59K'daki likiditeyi almaya hedefleyebilir ki yani buradan oraya kadar iner mi, inmek ister mi bilmiyorum. Balinalar bizi nereye götürmek isteyecek. Ama gördüğünüz üzere siz de takip edin. Şu an itibariyle balinalar bu düşüşten istifade edip mal toplamışlar. Evet, yayınım şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Umarım kimseler zararda değildir, terste değillerdir. Sevgiyle kalın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.